Kanal Avrupa ekranlarından herkese merhabalar. Sağlık Türkiye'de programımızda konuğumuz Tülay Akkol, diş hekimi. Hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum Ece Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Hocam, diş beyazlatma nedir ve diş beyazlatmada en etkili yöntem hangisidir? Diş beyazlatma, dişin kendi renginin kimyasal maddelerle açılması demektir. En etkili yöntem bizim işte lazer dediğimiz, lazerle diş beyazlatmalar var. Onlar en etkili yöntem. Çünkü hidrojen peroksit miktarı, solüsyonu içerisindeki hidrojen peroksit miktarı en az lazer beyazlatmada kullanılıyor. Hidrojen peroksit dişin içerisine zikredip oraya işte inip dişteki lekeleri, dişin kendi rengini yavaş yavaş açmasıyla bilinen bir kimyasal madde. Tabii mümkün olduğunca, yani biz ilaçları alırken en çok dikkat ettiğimiz şey, yani bunu işte dinleyenlerimize de söylüyorum, mümkün olduğunca hidrojen peroksit oranının düşük olması lazım. En düşük oran da lazerle beyazlatma sistemlerinde var. Hidrojen peroksitin düşük olduğu oran. Eğer hasta görsel olarak dişleri çok düzgün ama görsel bir işte çalışıyor, yani diş beyazlığına önem veriyorsa ve kaplama yaptırmak da istemiyorsa, biz genelde lazerle tedavi tavsiye ediyoruz. Diğerleri, yani 3-4 yılda bir, 5 yılda bir beyazlatma yapan hastalar da zaten hidrojen peroksitin etkisi o aralıkta kaybolduğuna ve tekrar diş kendisini yenileyebildiği için o kadar elzem, ama sık beyazlatanlar da mutlaka lazer beyazlatmayı tercih ediyoruz. Peki beyazlatma teknikleri nelerdir ve işlem ortalama kaç dakika sürüyor? Az önce bahsettiğiniz teknikler, ama hani başka beyazlatma teknikleri var mıdır? Var. Aslında beyazlatma teknikleri iki ana başlık altında. Bir home bleaching, bir office bleaching. Home bleaching, evde yapılan bleaching, beyazlatma demek. Hasta eğer acelesi yok ise, çok fazla vakit geçirmek istemiyorsa klinikte, çünkü office bleaching'de yaklaşık 2-2,5 saat kadar bir vakit geçiyor. O beyazlatma o kadar sürüyor. Evet, yani ama hani daha hastanın diş rengine göre bazen yarım saatte biten de var. Yani hastanın rengi en koyu diş renginden bahsediyorum. Home bleaching'de hastanın ağzına uygun bir plak yapılıyor ve o plakla beraber hastaya ufak bir beyazlatma tüpü veriliyor. Evet, o plağın ön tarafı dişin ön yüzeyine gelecek şekilde, gece yatarken hasta böyle çok küçük, toplu iğne başı kadar o plağın ön tarafına bunları, ilacı koyup plağı ağzına yerleştirip sonrasında işte uyuyabiliyor. İlla uyku sırasında olması şart değil. Biz genelde niye gece veriyoruz? Çünkü hasta herhangi bir şey yiyip içmiyor. 8 saat, en az 8 saat ağızda kalması lazım. Ve o arada herhangi bir şey yiyip içmemesi gerekiyor. Eğer kişi gün içerisinde de herhangi bir şey yiyip içmeden saat 8-10 saat arasında bekleyebilecekse gün içerisinde de kullanabilir. Ama genelde o yüzden biz akşam yatarken takın, sabahta işte suyun içerisinde bekleterek, özel kabı var, o kapta pilav bekletip tekrar ertesi gece tekrar yaklaşık 10 gün içerisinde en koyu diş renginden bahsediyorum. Yavaş yavaş beyazlıyor. Onun dışında yani 1 ton açıklığı 2 gün içerisinde görüyor hasta zaten. Sızlama yapıyor mu? İşte biraz önce bahsettiğim konu hidrojen peroksit miktarı. Şimdi bazen fiyat dengesizliğini görmüş, bir yer der ki işte 500 euro, ötekisi der ki 5 euro. Rakamları atıyorum tamamen. Hidrojen peroksit miktarı ne kadar yüksek ise ilacın fiyatı o kadar ucuzluyor. O yüzden, ama biz genelde hidrojen peroksit miktarının düşük olduğu ilaçları tercih ettiğimiz için fiyat biraz daha yükselmiş olabiliyor. Hassasiyet hidrojen peroksit miktarının dozuna bağlı. %30'un üzerinde olan ilaçlarda mutlaka, sonuçta size bir ilaç veriliyor. O ilacı nasıl saçımızı boyatırken sonuçta görmek istiyoruz. Aynı şekilde vücudunuzda bir kimyasal madde yapılacak. O ilacın tabii ki kutusunu, içeriğini, menşeini isteyebilirsiniz. Orada da %30'un, yani max %30 altında olması gerekiyor hidrojen peroksit. Yani buna dikkat etmek gerekiyor tabii ki. O zaman fazla olursa, çok özür dilerim, tabii ki hassasiyet çok fazla oluyor. Anladım. Peki beyazlatma işleminde diş yüzeyi aşınır mı? En çok gelen soru, ben de kendi diş hekimime çok soruyorum. Yani diş incelir mi, zarar verir mi, diş minesi zarar görür mü? Doğru ilaçla, doğru tekniklerle yapılan beyazlatmada diş yüzeyinde ve sıklık önemli. Dişte herhangi bir zarar olmuyor. Çünkü beyazlatma işlemi geri dönüşümlü bir işlem.
Evet, hidrojen peroksit dişe nüfuz ediyor. Sonrasında beyazlatma işlemi başlıyor. Ama bu ilacın etkisi geçtiğinde 6 ile 8 ay arasında dişin rengi tekrar geri dönüyor. Bu ne demek? Diş kendini yavaş yavaş yenilemeye başlıyor. Eğer siz 6 aydan önce sürekli bir beyazlatma yapıyorsunuz ki bunu normal diş hekimine tercih etmiş, o zaman hassasiyetler de devam ediyor, başlıyor. Dişin minesinde herhangi bir zarar yok. Doğru ilaç ve doğru sıklıkta dişe herhangi bir zarar vermiyor. Ama çok sık yaptırıyorsunuz ve yanlış ilaç kullanıyorsanız tabii ki geri dönüşümsüz hassasiyetler oluşuyor. Geri dönüşümsüz. Peki beyazlatma sonrası dişler ne kadar süre beyaz kalabiliyor? Az önce 6-8 dediniz ama daha uzun olabiliyor mu? Olabiliyor. Gerçi o kişinin kullanımıyla da alakalı. İşte, Evet, ona bir değineceğim ben de. Alkol, sigara ya da kahve, Aynen çay öyle. tüketimiyle alakalı Aynen da öyle. etkili mi bunlar? Hastanın bir kere buna ağız hijyeni çok önemli. Tükettiği işte çay, kahve, sigaranın dışında ağız hijyeni de çok önemli. Eğer hijyenine çok dikkat etmiyorsa, çok fazla renklendirici gıda maddesi tüketiyorsa, sigara kullanımı çok fazlaysa kesinlikle ben hani net söylüyorum 6 aydan daha fazla o beyazlık sürmez. Net. Peki Ne olursa renkli olsun. gıdalar dediğiniz neler mesela? Renkli gıdalar beyazlatma esnasında yaklaşık 3 gün daha veya home bleaching yapılıyorsa o 10 gün içerisinde salça yemek, kırmızı şarap, vişne suyu yani bu tip malzemeleri hiç tüketmemesi gerekiyor. Beyazlatma işlemi bittikten sonra çay, kahve ve işte her türlü çay. Portakal kahve, suyu portakal. mesela. Yani asitli içecekler. Evet. Asitli kola. Yani evet bunlar kola da renklendiriyor. Bunlara tüketilmemesi gerekiyor çok fazla. Bir de mutlaka hastanın yani çok iyi bir şekilde dişini en az 3 dakika sürecek şekilde dişini fırçalaması lazım. Yani bu maddeleri uzaklaştırması lazım ağzından. Hepimiz içiyoruz. İçmiyor muyuz çay, kahve? Evet. Ama bunu yaptığımız zaman, bunu içtiğimiz zaman çok fazla tükettiysek mutlaka fırçayla bunu uzaklaştırmamız gerekiyor. Peki bu arada laminelere beyazlatma yapılabiliyor mu? Hayır. Beyazlatma sadece ve Kendi sadece dişi mi, ana dişi mi evet, yapılıyor? canlı dişe yapılır. Bir de şeye değinmedim. Beyazlatmadaki şey süresini uzatılabiliyor mu? Evet 6 ile 8 ay dedik ama gerçekten güvendiğimiz bir kişi ise, bilinçli bir bireyse biz o plaklardan biraz önce bahsettiğimiz home bleaching plaklarından mutlaka kendisine veriyoruz beyazlatma yaptıran kişinin. Yak 3 ay sonra veya 6 ay sonra hafif bir sararma gördüğünüzde ne zaman olursa veya işte 8 ay sonra ne zaman bir sararma görüyorsunuz bu plağı işte beyazlatma ajanını da veriyoruz. Bilinçliyse tekrar söylüyorum. Gece yatarken bu plağı işte ayda 2 kere olmak üzere ağzınıza takın ilaçla beraber bu şekilde diş beyazlatmaya yaklaşık 2 seneye kadar uzatabiliyoruz biz. Tek bir tüple, tek bir plakla office bleaching yapılmış bir ağızda 2-2,5 sene çok net bir şekilde o beyazlık süre geliyor. Çok güzel. Peki dişler kaç tona kadar beyazlıyor? Seramik yapıyorlar mı? Yani bu diş beyazlatma hani o dediğimiz fayans oluyor mu? Yani şöyle diyeyim hastanın diş rengine bize geldiğinde bazen kahverengi sarıya kadar öyle yani diş rengine gelebiliyor hasta. Öyle bir hastada yani seramik beyazını çok zor. Yani ilacı alması, ilacın ona etki etmesi o çok zor ama A4, A3 renginde olan bir hastanın kesinlikle tüm kişilerin dişleri seramik beyaz olur, bembeyaz olur. Hiçbir şeyde olmaz, sıkıntı da olmaz. Office bleaching'de kullandığımız cihazda 5 ayrı segment var. O her 15 dakikada biz ilacı sürüyoruz. İşte beyazlatma işlemi başlıyor. 15 dakika sonra silip zaten cihaz kendinden otomatikman duruyor. Hastaya gösteriyoruz. Diyoruz ki yani yeterli mi? Yeterli mi? 5 şeyle tek günde ben öyle tercih ediyorum. Tek günde 5 seans ve 15 dakikalık aralıklarla. Çok fazla ilaç yüklemiyorum hassasiyet olmasın diye. 5 seansın sonunda yani cihazın işlemi bittiğinde hasta eğer ben daha da beyaz istiyorum diyorsa ben bir 3 gün sonra tekrar çağırıyorum. Biraz kendini yenilesin. İşte bir de ilacı almasına işte bir fotoğrafını çünkü ilk andaki beyazlıkla 3 gün sonraki veya bir hafta sonraki beyazlık aynı olmuyor. Biz tabii ki orada fotoğraf stüdyolarımız önce fotoğraflıyoruz öncesini. Sonra bittikten sonraki sonrasını bir hafta sonra hastanın durumuna veya 3 gün sonra geldiğinde tekrar fotoğraflıyoruz. Eğer dişler tolere edebilecek derecede çatlak, kırık, herhangi bir sıkıntı yok ise yaklaşık bir 5 seans daha yapabiliyoruz. Anladım. Peki diş temizliği ne kadar sürede bir yapılmalıdır? Son olarak Yine sormak hijyene istiyorum. bağlı. Yani ağız hijyeni çok iyiyse yılda bir kere yeter.
Yılda bir kere. Evet, hasta düzgün olarak dişlerini, şimdi bizim toplumumuzda biz kliniğe gelen her hastaya söyle dişleriniz, ağız hijyenini fırçalayın. Herkes fırçalıyor ama şu şekilde maalesef diş fırçası, diş macunu işte sürüp sadece önler, işte hemen ağzı çalkalayıp bitirmiyor. Yani 1 dakikayı bile bulmuyor. Yani eğer birey günde 3 kere ve en az 3 dakikasını ayırarak dişlerini fırçalıyorsa yılda bir kere bile değil. Yani 1,5 yıl, 2 yılda bir temizletir ama tabii ki temizlemiyorsa 6 ayda biz temizleyip de 3 ay sonra diş taşlara giren çok hasta var. Anladım. Tamamen hijyene bağlı. Tamamen. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Renk kattınız. Ben teşekkür ederim. Evet, Sağlık Türkiye'de devam edecek efendim. Kanal Avrupa ekranlarından ayrılmayın.